Herkese merhaba. Şimdi 9. sınıfların matematik dersini işlemeye devam ediyorum. Yani üslü ifadeleri. Şimdi bir önceki videoda yine üslü ifadelerle ilgili işlemler yapmıştık. Şimdi burada öncelikle şu kuralı hatırlatacağım. Tabanları aynı olan üslü sayıların çarpımında aynı tabanda olan üsler toplanır. Yani şöyle. Şimdi taban A'yı taban kabul ediyoruz ve A bir reel sayı olmak üzere. X ve Y de herhangi bir tam sayı. Şimdi tabanları aynı ise A üzeri X ile A üzeri Y'yi çarptığım zaman üstleri topluyorum burada. Yani bunu nasıl yazıyorum? A üzeri X artı Y şeklinde. Yani örneğin 2 üzeri 2 ile 2 üzeri 3'ü çarpacağım. Bakın tabanları aynı. Burada üstleri topluyorsunuz. Burada ne olur cevap? 2 üzeri 2 artı 3'ten cevap ne olur? 2 üzeri 5 olur. Şimdi yine bununla ilişkili diğer bir özelliğimiz üsleri aynı. Bu sefer üsleri aynı, tabanları farklı. İki tane üslü ifadeyi çarptığım zaman nasıl işlem yapıyorum? Burada bunun ikisini aynı yani iki tabanı çarpıp aynı kuvvet altında toplayabilirsiniz. Yani 2 üzeri 3 ile 5 üzeri 3'ü çarpmak istiyorum diyelim ki. Üstlerim aynı. Burada direkt tabanları çarpıyorsunuz. Yani bunu aynı kuvvet üzerinde şöyle toplayabiliriz. Buradan da cevap 10 üzeri 3 yapar. Devam edelim. Şimdi bunlarla ilgili birkaç tane alıştırma yazdım. Basit bir şekilde, basit alıştırmalar. Hızlıca bunları çözelim. 2 üzeri x ile 2 üzeri y'yi çarparsam ne olur? Aynı taban bakın. Ne yapıyoruz? Üstleri topluyoruz. 3 üzeri 1 ile 3 üzeri 2'yi çarparsam ne olur? 3 üzeri 1 artı 2'den 3 üzeri 3. Yine aynı şekilde tabanlarım aynı. Üstleri topluyorum. 4, 3 daha 7. 1 çıkardım. 6, 5 üzeri 6. Bu sefer de üstleri aynı. Tabanları farklı. Ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. 7 kere 5, 35 üzeri 2. Burada da aynı şekilde bakın. Üçünün de kuvveti eksi 1. Yani direkt şöyle yazayım önce. Direkt bunları çarpıyoruz. Yani 7 kere 6 kere 7 42. 42 çarpı 3 2 3 6 126 mı yapıyor? 126 üzeri eksi 1. Yine aynı şekilde üstler aynı. Ben tek bir üst altında toplayacağım bunları. Yani 5 kere 3 15. 15 çarpı 7 ne yapar? 105. Üzeri 3. Şimdi negatif kuvvetten bahsedelim. Sanırım bunu daha önceki videolarımda anlatmıştım ama bunun üzerinde durmak istiyorum. Negatif kuvvette ne yapıyoruz? Şunun altında yani bu A sayısının altında gizli bir 1 var. Kuvveti artıya dönüştürmek için payla paydanın yerlerini değiştiriyorduk. Yani aslında bu 1 bölü A'nın bu artıya dönüşüyor. Birinci kuvveti. Yani aslında 1 bölü A demek oluyor. Yani örneğin 3 üzeri eksi 1. Bunun altında gizli bir 1 var. Bunu artı yapmak için payla paydanın yerlerini değiştiriyorum. 1 bölü 3 üzeri artı 1. Buradan da cevap 1 bölü 3 yapar. Bu sefer kesirli bir ifade yazdım. Yine aynı mantığımız. Payla paydanın yerlerini değiştiriyorum. Burası artık artı oluyor. Bunun da 3 bölü 2'yi 2 defa yan yana çarparsam 3 bölü 2, 3 bölü 2 daha ne yapar? 9 bölü 4 yapar. Devam edelim. 2 üzeri eksi 1. Ne yapıyoruz? Bunun altında gizli bir 1 var. Eksiyi artı yapmak için 1 bölü 2'nin artı birinci kuvveti oluyor. Yani 1 bölü 2 oluyor. Eksiyi artıya çevirmek için yine payla paydanın yerlerini değiştiriyorum. Bu artık artıya dönüşüyor. 3 bölü 2'nin 3. kuvveti yani 3 bölü 2. Şunu açık bir şekilde tekrar yazayım. 3 kere yan yana çarpmak demek. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. Şimdi şuna dikkat edelim. Şimdi burada öncelikle kuvvete bakıyorum. Kuvvet sayının üzerinde. Bakın buradaki işareti etkilemiyorum ben. Yani işaret duruyor burada. Şunu ayrıntılı bir şekilde yapalım. 2'nin karesi 4 ama eksi 4. Üzeri eksi 3. Şimdi bunun altında yine gizli bir birim var. Bakın buradaki eksiye dokunmuyorum. Bu eksiyi artı yapmak için payla paydanın yerlerini değiştiriyorum. Şöyle oluyor bu kuvvet. Artı 3. Yani bir eksi 1 bölü 4'ü 3 kere yan yana çarpınca ne olur cevap? Eksi 1 bölü 64 yapar. Sıfırın 5. kuvveti nedir? Sıfırdır. Buraya yazmaya gerek yok. Toplayınca zaten yine
bu ifadeyi elde ediyorum. Şimdi şöyle bir soru, ya şöyle bir tanımla devam edelim. Aşağıdaki sayıları üslü ifade şeklinde gösterin. Şimdi bunları üslü ifade, yani büyük sayıları üslü şekline nasıl dönüştürüyorduk? Onu bir yapalım. Burada öncelikle şuna bakıyorum. Kaç tane sıfırım var burada? 4 tane. Ben bunu şöyle yazabilirim. 5 çarpı 10 üzeri 4 şeklinde. Şimdi bu da aynı şekilde. 1 var. Yanında kaç tane sıfır varmış? 30 tane. Yani 1 çarpı 10 üzeri 30. 1'i yazmaya gerek yok burada. Etkisiz eleman 10 üzeri 30. Şuna bakalım. Şimdi 2'nin yanında kaç tane şu şekilde gösterdim. Yani 2'nin yanındaki sıfır sayısı 19 tane. O zaman ben bunu 2 çarpı 10 üzeri 19 şeklinde yazabilirim. Gelelim virgüllere. Şimdi virgüllü ifadelerde ne yapıyoruz? Bunu aslında bu eksi demek tabii ki. Şimdi virgülden sonraki basamak sayısını sayıyorum önce. 1, 2, 3, 4 tane basamağım var. O zaman ben bunu 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 şeklinde yazabilirim. Yani virgüllü ifadelerde bu şekilde yapıyoruz. Şimdi hatta şununla ilgili bir tane daha yapalım. 0,002. Ne yapıyorum burada? Virgülden sonra 1, 2, 3 tane sayım var. O zaman ben bunu 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 şeklinde yazabilirim. Hatta bu aslında 2 bölü 1000 demektir. Bunu da gösterelim yine. 2 bölü 10 üzeri 3 demektir bu. Bakın bunu yukarı çıkardığım zaman 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 şeklinde yazabilirim. Şimdi son olarak da şöyle videoyu durdurup şu ödevleri yaparsanız, yani bir konuyu tekrar etmiş oluruz. Yani tam sindirmiş oluruz. Bunları yazdım şöyle. Videoyu durdurup soruları çözerseniz ben bir sonraki videoda bunların cevaplarını yapıp ondan sonra konuya devam edeceğim. Umarım anladınız. Beğendiyseniz beğenip abone olursanız da çok mutlu olurum. Çok öğrenciye ulaşırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.